Bugün pırıl pırıl bir konuğum var, sevgili Yağmur Ergün. Yağmur'un adını bundan sonra çok duyacaksınız. Çünkü kendisi serbest dalışçı. Uzun yıllardır sporla ilgileniyor. Aynı zamanda eğitmen. Kendisine çok genç demek istiyorum. Ama biraz önce yaşını öğrendim. Çok genç demiyorum. Ama çok genç Teşekkür ederim. gösteriyor. Çünkü önümüzdeki günlerde kendisi pek çok rekor kıracak ve hem ülke gündemine hem de Umarım. dünya gündemine düşecek. Bizi çok meşgul edecek inşallah. İnşallah. O yüzden Yağmur Ergün'le sizi tanıştırmak istiyorum. Uğurlu geleceğime de inanıyorum. Bu programdan sonra önü de çok açılacak. Bol bol sponsor da bulacak. İnşallah. Çünkü Yağmur The World Game'e davetli ve bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'den davet edilen tek dalış sporcusu, dünyadan davet edilen 8 kadın sporcudan da biri. Aslında biraz bildiğimiz ama hakim olmadığımız da Evet. bir Çok spor. normal. Tabii ki. İşte aslında şöyle, serbest dalış 2 branşta yapılıyor. Birisi havuz branşları, diğeri ise derinlik branşları. Genelde insanlar serbest dalış deyince hemen derinliğe odaklanıyorlar. Hı hı. Çünkü tabii ki içinde dalış kelimesi geçiyor. Fakat bu havuzda da yapılabilen bir spor. Havuzda da tek nefeste en uzun mesafeyi kat etmeye çalışıyorsunuz. Olimpik bir havuzda, 50 metrelik havuzda tek nefeste gidip gelerek en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu da serbest dalışın dallarından bir tanesi ve benim de Türkiye rekorlarım bu disiplin içinde. Aynı zamanda derinliğe de tabii ki bir giriş yaptım ve orada 58 metreyle Türkiye rekorunu kırdım. Hı hı. Bu da dünyada güzel bir yerde, çok sevinerek söylüyorum. Tabii ki ikisi çok farklı dallar. Havuzda başardığınız derecelerle derinlik çok daha farklı. Havuz dayanıklılığa biraz daha güce dayalı Hı hı. bir spor ama derinlik kısmı daha çok kendinizi artık o doğaya, denize teslim etmekle ilgili, daha ruhunuzla ilgili bir kısım. İkisinin de verdiği keyif çok farklı, inanılmaz farklı ama suyun altında tek başınıza kalıyorsunuz. 2 branşta da ikisinde de mental gücünüzün çok Evet. kuvvetli olması gerekiyor. Sen ne zaman başladın? Kaç yıldır yapıyorsun? Nasıl başladın? Nasıl devam ettirebildin? Şöyle oldu, ben aslında eski yüzücüyüm. Yani ben çocukluk yıllarımda çok uzun süre profesyonel olarak yüzdüm ve ben suya aşık bir çocuktum. Hala da öyleyim. Ve o yüzme, profesyonel yüzme geçmişimden sonra üniversitede tüplü dalışa başladım. Scuba başladım. O sırada da artık su altına aşık oldum. Gerçekten orası başka bir dünya çünkü. Bu dünya başka, su altı başka. Ve bayağı uzun süre, neredeyse 6-7 sene ben tüplü dalışa devam ettim. Ülkemizin birçok yerinde de tüplü dalış yaptım. Sonra dedim ki bu da bana yetmiyor. Daha ne yapabilirim? Ve serbest dalışı duydum. İlk eğitimlerimi aldım. Hemen nereden eğitim alabilirim diye baktım. Çünkü böyle sporlarda eğitim çok önemli. Evet. Bunu alaylı bir şekilde yapmaktansa eğitim alıp güvenli bir şekilde Tabii. yapmak muhakkak gerekiyor. Ben de o şekilde hobi olarak başladım. Sonra bu hobi bir baktım ki ben yapabiliyorum, bir şeyler var, çok da keyif alıyorum. Biraz ilerleteyim dedim bunu. Fakat ben o zaman kurumsal bir çalışandım aslında. Bankada çalışıyordum ve yıllık izninden alabildiğim kadar işte güneye gidip orada derin dalış yapabiliyordum. Bu benim için bir kariyere, sporculuğa dönebilecek bir şey değildi. Düşünce tarzım buydu. Fakat herkesin bilmesi gerekiyor ki bu spor havuzda da yapılabiliyor. Yani bir metropolde yaşıyorsanız, Hı hı. bir kurumsal çalışansanız bile bu spora başlayabiliyorsunuz. Bu spora başlamak, kaç yaşında başlamak gerekiyor? Özellikle meraklı olanlar vardır. Serbest dalışa ne zaman kim nasıl Hı hı. başlayabilir? Serbest dalışın bence en güzel tarafı bu. Eğer suyla mutluysanız, suda rahatsanız, değilseniz bile eğer olursunuz zaten Evet, birkaç dersle söylemiştin değil mi? beraber. Rahatladım. Kaç yaşında olursanız olun, istiyorsanız 12-13 yaşında olun, istiyorsanız 30-40 yaşında olun, bu spora başlayabiliyorsunuz. Ve bunu sporcu seviyesine bile getirebiliyorsunuz. Ben 28 yaşında başlamış oldum sporcu kariyerime Hı hı. serbest dalış için. Ondan önce hobi olarak başlamıştım tabii ama bu kadar hızlı ilerlememin sebebi de yüzme geçmişim, tüplü dalış geçmişim. Bunları kenara atmıyorum. Ama eğer birisinin aklında varsa böyle bir şey ki ara sıra işte sosyal medyadan ulaşıyorlar, konuşuyoruz. "Yavrum Hanım sizi görüyoruz ve şu anda biz de hani sizden ilham Hı hı. alarak buna başlıyoruz, bir adım atıyoruz." diyen çok insan var. Çok mutlu oluyorum. Çünkü herkesin, gerçekten her yaşta insanın yapabileceği bir şey bu. Çok da keyif alacaklarına eminim. Farklı bir yol açıyor her zaman. Çünkü serbest dalış sadece spor değil, bir yaşam tarzı mutlaka. Son olarak da o zaman şeyi sorayım. Kolay değil tabii tüm bu hayalleri kurmak. Bunun yatırımını yapıyorsun öncelikle. Tabii ki. Günde kaç saat antrenman yapıyorsun?
Antrenmanlarımız sadece havuzda Hı olmuyor. hı. Kara antrenmanı, havuz antrenmanı, nefes antrenmanlarımız hepsi farklı aslında. Ben sizden önce bir antrenmandaydım, sonra geldim, sonra tekrar antrenmana Evet. gideceğim. Yani günün aslında neredeyse büyük ihtimalle yarısı en azından 6-7 saate antrenmana gidiyor. Normal bir akışta başka bir şey çıkmazsa bunun yanında nefes antrenmanlarım oluyor. Onları yapmaya çalışıyorum. Çok emek veriyorum. Gerçekten çok emek veriyorum ve bu emeği verirken de mutlu bir şekilde veriyorum bunu. Çünkü mutlu olduğum, spor içinde mutlu olduğum halde yapıyorum. İçimden gelerek, büyük bir hırsla değil de istekle. Bu çok fark ediyor bence gerçekten. Hayatta isteyerek, mutlu olarak yaptığınız şeyi gerçekleştirmek. Ve emeğin karşılığını aldığını görmek de en büyük bence size hediye. İnsanlara hep onu söylemeye çalışıyorum. Ben hiç vazgeçmedim. En başından beri inandığım, istediğim şeylerin peşinden gerçekten çok fazla çaba sarf ederek gittim. Benim işte 9'da başlıyordu işim ama ben 6'da kalkıp o antrenmana gittim ve sonra akşam tekrar işimi kapattıktan sonra gittim. Yine böyle devam ediyorum. Her emek karşılığını getiriyor diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi bunun karşılığını da en güzel şekilde göreceğiz. Evet, o zaman senden bol bol madalya, şampiyonluk, İnşallah, birincilik, umarım. Evet, çok dereceler artık istiyorum. çok daha derinler İnşallah. bekliyoruz. Teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Çünkü bence çok büyük bir umut veriyorsun hepimize. Yani hem o gülen güzel gözlerin Teşekkür hem de ederim. tüm bu anlattıkların çok büyük Teşekkür bir ederim. motivasyon ve umut bizim için. Dolayısıyla seni yakından takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Ve beraber çok sevineceğimize eminim. Peki sen bize tarih ver. Biz şimdi seni ne zaman nerede takip edeceğiz ve ne zaman göğsümüzü Tabii ki. kabara kabara alkışlayacağız? Bu Dünya Oyunları final serisi 26 Mart 31 Mart arasında olacak. Daha sonra Dünya Şampiyonası var. Madalya beklediğim ve gerçekten çok çalıştığım o yarışma 18-24 Mayıs arasında olacak. Ben de umuyorum oradan çok mutluluk verici haberlerle ve madalyayla döneceğim. Bir sonraki ve artık sezonumun son yarışması da 26 Haziran 3 Temmuz arasında Japonya'da olacak. Oh. Orada da dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Evet, nefis. Teşekkür ederim. Bu bahar ve yaz Evet. seni takip ederek geçecek. Ne güzel, Teşekkür bol ederim. alkışlarla, İnşallah. derecelerle, madalyalarla döneceğine İnşallah. eminim. Teşekkür ederim. Yağmur'u dinlediniz. Böyle içimiz umutla doldu. Yağmur'u izleyin. İsmini de bir yere not edin, Yağmur Ergün'ü. Ve bu yaz, bu bahar onu takip edin. Çünkü çok az artık böyle mutlu olacağımız, sevineceğimiz şey buluyoruz diye yakınıyoruz ya. İşte Yağmur. Dolayısıyla da bu yaz bizim için mutlu olmak için de bir umut vaat eden çok güzel bir kadınımız var.